Yeni ekipman, yeni masraf demek de oluyor bir yerde. Yeni almış olduğum 600 mm f4 lensim artık biraz büyükçe bir lens olduğu için mevcut çantalarıma sığmıyordu. Gövdeye takılı bir şekilde Z9 kullanıyorum. Z9 gövdeye takılı bir şekilde çantamda taşımak istediğimden böyle daha uzunca bir çantaya ihtiyacım oldu. Yaptığım araştırmalar sonucunda da ihtiyacımı en iyi karşılayacak ürün olarak Vanguard'ın bu modelini buldum. Bir de yine Alta Sky serisinin 66 model numaralı bir çantası var. O biraz daha böyle kule tipi bir çanta olduğu için diğer ekipmanlarımı yanımda taşıyamayacağımı düşündüğüm için ona yeltenmedim ve bu 68 nolu modelde karar kıldım. Yani karar vermemi birazcık ölçüler belirlemiş oldu. Nikon Z9 ve 600 mm f4'ü birbirine taktığımız zaman, yani gövde lense takılı olduğu vaziyette 53 santim civarında bir uzunluğa sahip oluyor. Lensin ucundaki koruma kılıfıyla birlikte bunu 54 santim varsayarsak 1 santimde pay versek en azından 55 santimlik bir iç derinliğe sahip çanta ihtiyacım olacaktı. Bu modelin iç derinliği 58 santim. Yani boy olarak rahat rahat içine sığabilecek bir model. Diğer ölçülerine gelirsek, çantanın dış ölçüleri 360, 230 ve 595 mm iken ağırlığı 2.95 kilogram, yani yaklaşık 3 kilo. İç ölçüleri ise 340, 180 ve 580 mm olarak belirtilmiş. Hacim olarak kılavuzda 36 litre olduğu, taşıyabileceği maksimum yükün de 16 kilogram olduğu belirtilmiş. İçine 16 inç bir laptop ya da 10 ya da 11 inç tabletin sığdığı yine kılavuzda belirtilmiş. Çantanın telefon şarj etme yeri ve kulaklık bölümü de bulunuyor. Şimdi gelin hep birlikte çantanın içini ve ceplerini, gözlerini incelemeye başlayalım. Çanta epeyce büyük olduğu için ayağa kalktığımda lensimi değiştirmem gerekti. Geniş açı bir lense geçtim. Şimdi şöyle yatırayım. Şu görmüş olduğunuz kolların arasından tripodumuzu geçirip şurada cep var. Bu cebin içinde tripodun ayaklarını koyacağımız bir yer bulunuyor. Bunu deneyelim hemen. Buradan ayarlamalarını yapabiliyoruz. Bu arada bunlardan herhangi birini çıkarmak isterseniz şu şekilde şuradan, bunu da buradan geçirip kullanmayacaksanız fazla geliyorsa çıkartabiliyorsunuz. Biz şimdilik kolaylık olması açısından bir tanesini çıkartalım. Şurayı normal bir çantanın askısı gibi biraz bollaştıralım. Evet. Şimdi şurayı açalım. Asıl tripodum şu an çekimde olduğu için bu yardımcı ürünü kullanıyorum. Bu da küçük bir tripod değil. Silk'in 504 QF2 modeli. Ayağını buraya koydum. Sağlamlaştırdım. Bunu da şu şekilde geçirdikten sonra tripodumu çantada taşıyabilecek vaziyete getiriyorum. Şunu iyice buradan sıkıştırabiliyorum da. Evet, şu an kemik gibi oldu. Şimdi bunu aşağıya koyalım. Tripod için aslında koymayalım. Tripod için şu yan tarafı da aynı mantıkla kullanabiliyorsunuz. Mesela tripodun bir ayağını şuradan şöyle geçirip aynı şekilde şu halkanın da içinden bir bacağını geçirip buraya sabitleyebiliyorsunuz. Şuradan da geçirebilirsiniz. Bu şekilde de. Hatta onu yapalım. Evet.
Bir de şunu geçirirseniz yine kemik gibi sert, tam oturaklı bir şekilde taşıyabilirsiniz. Böylece iki büyük tripodu taşıma imkanınız oluyor. Şimdi çıkartalım. Şimdi bunu katlayıp yerine koyalım. Burada da cırtı var. Kapattık. Bunu da kapatalım. Buradan sıkıştırabiliyorsunuz. Çantanın ön tarafında böyle bir göz var. Yani şunlardan o kadar çok kullanılmış ki her şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Her amaca hizmet edebiliyor. Burayı da gene tripod bağlantısı için kullanabilirsiniz. Burada derince bir göz var. Arka tarafını açtığımızda burada kart yuvaları yapılmış. Biri yeşil, biri kırmızı. Hani dolu boş şeklinde herhalde şekillendirilmiş. Onun da arkasında bir göz daha var. Bunları ayrı ayrı fotoğraflar da çekelim ama videoda görmek daha iyi oluyor. Bunların arkasında fileli bir yerimiz var. İşte burası o tabletimizi koyabileceğimiz yer. Orası da gayet geniş. Burayı tripod için kullanmazsanız büyük. Burası yani 1 litreden fazla 1,5 litrelik şişeleri alabilecek bir kapasitede. Su taşıyabilirsiniz yanınızda. Bakalım atlamayalım hiçbir yerine. Çok fazla gözü var. İşte bunu dediğim gibi bir şeyi içinden geçirmek için kullanabilirsiniz. Belki taşıma içinde olabilir. Şurada gene bir aralıklar var. Bunlar hepsi değerlendirilebilir. Gene bir kelepçe var. Ön tarafı bitirdik. Atlamayalım. Şurada bir tutma yeri var. Evet. Çantanın diğer tarafında çantayı bu şekilde taşıyabileceğimiz bir kol var. Bu bence güzel olmuş. Bu şekilde taşımada gerekebiliyor. Yine burada farklı amaçlar için yerler düşünülmüş. Bağlantılar için farklı bağlantı amaçlarına hizmet edecek çentikler var diyelim. Evet, bu şekilde bağlı gelmişti. Açalım. Şunu alttan geçip bunların oynamamasını sağlayabiliyorsunuz. Tek bir şekilde tutmak için. Evet, şöyle koyalım. Bunlar bel destekleri için. Yani şunların özenini görmeniz lazım gerçekten canlı olarak. Bunları yakın fotoğraflamaya çalışacağım. Çok güzel bir his, yani kalite hissini sonuna kadar alıyorsunuz. Şu bölge çok iyi. Sanki masaj yapar gibi. Bir de elektrikli masaj sistemi olsa tam olacakmış. Böyle ufak ufak başlıkları var. Yuvarlak masaj etkisi yapıyor sanki. O şekilde tasarlanmış. O yapının aynısı omuzlarda da var. Omuz kısmında da var. Hem solda hem sağda. Bunlar çok önemli detaylar çünkü hele bu çanta dolduktan sonra da epeyce ağır olacağını düşünürseniz uzun süreli yürüyüşlerde bu tarz şeyler önem kazanıyor. Askı kollarının içi de gayet güzel. Şuradakiyle aynı malzeme ama çok güzel bir hissi var. Kalın ve güçlü. Kopar mı düşer mi endişesi kesinlikle vermiyor. Harika. Üstten taşımak için bir kulp yapılmış. Bu taraftaki fermuarların ucunda şöyle sarı buton gibi şeyler var. Kolayca çekmek için. Buranın ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Şu 3 kademeli yerin herhangi birinden geçirerek, şimdi bu şekilde bağlı. Bunu daha aşağıdakinden bağlarsanız
daha aşağıda kalan bir yapıda oluyor. Boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu en düşük seviyeydi. Bu da orta seviye. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. Şimdilik böyle kalsın. Evet. Burada gözümüz yok. Bu herhalde şu taşıma uç havalarında taşıma çantalarını koymak için yer. Şimdi buradan çantanın hem arkasından hem önünden aynı gözlere ulaşma şansımız var. Ekipman dizişinize göre size en mantıklı yerden çantaya ulaşıyorsunuz. Evet, şu görmüş olduğunuz kısım bahsi geçen 16 inç laptop için ayrılmış bölüm. Ben acaba 17 inç laptopum sığar mı diye düşündüm ama yok, o sığmayacak. Şöyle cırtlı bir tutacağı var. Hatta 16 inç bile biraz zor olabilir. Kalınlık önemli diyeyim. Şöyle tam açarsanız hani şu kadar oluyor ama şu kenardaki boy önemli. Yani bu ne kadar? Yaklaşık 2 santim kalınlığında burası. Laptopunuz ona göre olmalı. Belki 16 inçlerinde hepsi sığmayabilir. Bu şekilde standart halde göz yapısı kullanılmış. Ben bunları tabii kendime göre düzenleyeceğim. Şu ikisini muhtemelen söküp buraya 600 mm f4 ve Z9'umu koyacağım. Diğer birkaç lensimi ya da o an yanımda olmasını isteyeceğim birkaç ekipmanı koyabilirim. Çantaya buradan da ulaşabildiğiniz gibi aynı şekilde buradan da ulaşabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin arazideki ihtiyacınıza göre, ekipman yerleşiminize göre tercih edebileceğiniz bir durum. Şu önden devam edelim. Burada da şöyle güzel koruyucu bir malzeme var. Çantanın iç malzemesi de çok güzel bu arada. Şuraya küçük bir kimlik için muhtemelen bir yer yapılmış. Burada da bir göz var. Fermuarlı. Burada işte lensinizi koyduktan sonra burayı onu yine güvence altına alabileceğiniz bir devrilmesin diye bir kol var. Cırt cırtlı şey var. Bant. Bu da hani gövdeyi yerleştirmek için. Bunu ben kullanmayabilirim çünkü biraz büyükçe. Bu sökülüyor zaten. Ama bunların da malzemeleri çok güzel. Evet. Bir de şu ön yüzün içte vardı. Bir de aynı şekilde dışta. Yani gene bu evrak tarzı şeyleri koyabileceğiniz tarzda. Çok derin değil. Yani şuraya kadar geliyor elim. Elim şurada şu an. Bu derinlikte. Ufak tefek evrak şeyler için ama böyle olmasa daha iyi. Onları kaybedebiliyorsunuz bir süre sonra. Onun orada olması güzel olmuş. Şimdi ben Z9 ve 600 mm'i bir yerleştireyim. Size o halinde göstereyim. Evet. Nikon Z 600 mm f4 TC VRS lens. Bu da Nikon Z9 gövde. Sadece şu önüne koyduğum kılıfı getirmemişim. O da 1 santim civarında tutar tutmaz. Şöyle bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. O payı bıraktım. Şu an kılıf yanımda değil. Ama 1 santim kadar pay bıraktım. O haliyle görüyorsunuz şurada. Şöyle göstermeye çalışayım. Çantanın üstünde epey bir boşluk kaldı. Yani vizöre değmiyor. Boşluk var. Ne demiştik? 55, 3 santim civarında boşluk olacaktı. Evet, o 3 santim boşluk şurada görünüyor. Bu şekliyle gayet iyi.
Ben burada sadece şu parasoley biraz burada itme yaptığı için onu şu bölümü birazcık ötelemiş olacağım. Onu yaptıktan sonra kolay bir şekilde de girip çıkacaktır. Gayet güzel oldu. Evet, zaten diğer işte gövde buraya koyulacak. Şu an beni çeken kameram buraya koyulacak. Buraya da 6 tane daha lens ya da diğer ekipman payı kalıyor. İşte ses kayıt cihazım olabilir, kulaklık ya da mikrofonlarım olabilir. Onlar da zaten şurası daraldığı zaman daha iyi tutuş sağlayacak. Yani ben her türlü kârdayım. Şimdi burayı kapatayım. Şöyle. Diğer tarafa geçelim. Burayı da sonuna kadar açmıştık zaten. Hani bunu bu kadar açacağız. Şunu da çıkartalım artık. Evet. Şu şekilde araziye gittiğimiz zaman da lensimizi çıkartıp kullanıma geçebileceğiz. Tabii şu an ilk defa ben de sizinle birlikte çantayı denediğim için biraz tecrübesizliğim var. Pratik kazandıkça çantaya daha hızlı girip çıkma konusunda pratik bir deneyim kazanacağım. Ama bütün malzemelerimi tek bir çantada taşıyabilecek olması benim için çok büyük bir avantaj. Şimdi bir de sırtıma takayım. Öyle de görelim. Şunu tekrar içine koyalım. Fermuarların sesinden anlamışsınızdır. Bunlar da çok kaliteli görünüyor ve büyük dişli. Şu ses size fikir verecektir. Bir de şöyle sırtıma alayım. Sırtımda da bu şekilde görünüyor. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama sanki şu an sırtımda çanta yok gibi. Bu çantayı bana iki akrabam göndermişti. Sağ olsunlar, benim için çok uğraştılar. Fatma ve Gökhan'a teşekkür ederim. Fatma bu çantayı görünce şaşırmıştı. Yani bunu bir valize mi koysak getirsek diye söylemişti. Bunu nasıl taşıyacaksın diye de mesaj yazmıştı bana. Fatmacığım çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Çanta şu an yok gibi. Onu söyleyeyim sana. Ayrıca ikinize de tekrar teşekkür ediyorum. Hatta şunları da açalım. Biraz göbekli olunca bollatmayı da fazla yapmamız gerekecek. Evet arkadaşlar, bu videoda size yeni satın almış olduğum çantamı tanıtmaya çalıştım. Mümkün olduğunca temel noktalara, ana noktalara değinmeye çalıştım. Unuttuğum, atladığım ya da sizin özellikle sormak istediğiniz noktalar varsa bunları bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Son olarak 600 mm f4 lensimi Z9 makineme takılı olarak bu çantada taşıyabilmek benim için çok önemli oldu. Önceliğim de buydu zaten bu çantayı ararken. Şimdi bütün ekipmanlarımı ya da en önemli olanlarını tek seferde, tek bir çantada yanımda taşıyabilecek olmak benim için müthiş bir kazanım olacak. Sizin de bu tarz bir ihtiyacınız varsa Vanguard'ın bu Alta Sky 68 modelini düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece lens ve body şeklinde taşıyacaksanız
yine Vanguard'ın Alta Sky 66 modelini de bir değerlendirmenizi öneririm. Umarım video size yardımcı olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.